Vladimir Jabotinsky'nin Demir Duvar doktrini ve doktrinin Netanyahu'nun politikalarına etkisi. Siyonizmin kuruluş aşamasında güncel deyimle şahinler ve güvercinler olarak ifade edilen iki fraksiyon mücadelesi gözle görülür bir şekilde varlığını sürdürdü. Herzl, karizmatik liderliği ile iki grubu da yapı içerisinde tutmayı başardı. 6. Dünya Siyonizm Kongresi'nde İngiltere'nin Uganda'nın Yahudilere yurt edinme projesi teklifi çatışmaları su yüzüne çıkardı. Herzl, usta jongörlük hamlesiyle konuyu araştırma komisyonuna havale ettirdi. Sorunun çözümü bir sonraki kongreye ertelendi. Jabotinsky genç yaşta kongreye delege olarak katıldı. Katıldığı ilk kongre olmasına rağmen Jabotinsky tartışmalarda aktif rol aldı. Kongrede Herzl'e yakın durmakla birlikte muhalif kanatta yer aldı. 1923 yılında Demir Duvar doktrinini kaleme aldı. 1925'te Revizyonist Siyonizmi, 1935 yılında da Dünya Siyonist Teşkilatı'ndan ayrılarak Yeni Siyonist Teşkilatı'nı kurdu. Benjamin Netanyahu'nun babası tarihçi Benzion Netanyahu, Revizyonist Siyonizm hareketinin önemli bir aktörüydü. Kişisel olarak da Jabotinsky'nin yönetici asistanıydı. Netanyahu'nun politikalarında hocası Jabotinsky'nin Demir Duvar doktrininin izlerini ve babasının etkisini gözlemleriz. Benjamin Netanyahu politikalarında doktrini rehber edinirken bunu açıklamalarında da gurur duyarak ilan etti. Jabotinsky, gazeteci, kültür eleştirmeni, çevirmen, oyun yazarı, romancı, şair, hatip, polemikçi, asker, strateji ustası ve politikacı Vladimir Jabotinsky, Odessa, Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bir şehirdi. Doğal olarak Yahudi kültürünün etkin olduğu bir merkezdi. Jabotinsky çocukluğunu Yahudi kültüründen ziyade Rus kültürü ile geçirdi. Henüz 14 yaşında yerel bir gazetede başlayan gazetecilik hayatı ömrünün sonuna kadar devam etti. 1908 yılında gazeteci kimliğiyle İstanbul'u ziyaret etti ve İstanbul'da lobi faaliyetlerinde bulundu. Bu tarihlerde İsrail'in kurucu başbakanı David Ben-Gurion, 2. Cumhurbaşkanı Isaac Ben-Zvi ve 2. Başbakanı Moshe Shoret de İstanbul'da hukuk fakültesinde öğrenim görmüşlerdi. İtalya ve İsviçre'de hukuk eğitimi aldı. Ünlü İtalyan milliyetçisi Garibaldi'nin milliyetçilik fikirlerinden etkilendi. Üniversite yıllarında 2 Rus gazetesine dış muhabirlik yaptı. Yazıları dikkatle takip edilen bir yazar oldu. Yazılarını Altalena Müstahar ismiyle kaleme aldı. Gençliğini sosyalizm taraftarı olarak yaşadı. 1903 Kişinev pogromu hayatının akışını değiştirdi. 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Revizyonist Gençlik Hareketi Betar yaz kampını ziyareti esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu ölümüne kadar ömrünü Siyonizm davasına adadı. Jabotinsky, genç yaşına rağmen Theodor Herzl'in katıldığı son kongre olan 6. Siyonist Kongre'ye delege olarak iştirak etti. 1903 yılında Britanya Koloni Sekreteri Joseph Chamberlain, Doğu Afrika Birleşik Krallık topraklarının bir kısmının Yahudilere yurt olarak verilmesi planını Siyonist Teşkilat'a teklif etti. Plan, günümüzde Kenya'nın batısında, Kenya-Uganda sınırında yer alan 13.000 kilometre kare büyüklüğündeki Uasin Gishu topraklarını kapsıyordu. Bu bölge ılıman bir iklime sahip, temiz su kaynaklarının bulunduğu bir yerdi ve Uganda demiryolu hattı üzerindeydi. Demiryolu Uganda'nın içlerinden gelerek Nairobi şehrinden geçip Kenya'nın Mombasa limanına ulaşıyordu. Chamberlain bu özelliklerinden dolayı bölgeye sıcak bakılacağını bekliyordu. Plan, Siyonist delegeler içerisinde şiddetli tartışmalara yol açtı. Rus delegeler muhalefetin başını çekiyordu.
Chaim Weizmann muhalif kanatta yer alıyordu. Jabotinsky hem Herzl hem de Weizmann'a yakın olmayı tercih etti. Fakat Uganda planı oylamasında muhalif tarafta yer aldı. Theodor Herzl yapıda bir çatlağa meydan vermeden konunun araştırma komisyonuna havalesini ve komisyon raporuna göre bir sonraki kongrede değerlendirilmesini sağladı. Herzl kongreden bir yıl sonra 1904 yılında vefat etti. Weizmann liderliğindeki muhalif kanat 7. Siyonist Kongre'de üyeleri planın reddi konusunda ikna etti. Plana olumlu bakan İsrail Zangwill ve Saykin Dünya Siyonist Teşkilatı'ndan ayrılarak Yahudi Toprak Örgütü'nü kurdu. Demir Duvar Doktrini. Topraksız bir halk için halksız bir toprak veya yurtsuz bir halka halksız bir toprak gibi sloganları mottolaştıran Siyonist hareket, halkı olan, canlı bir yaşamın olduğu, sabah akşam, gece gündüz, yaz kış hayatın devam ettiği Filistin'i önce yurt, sonra da devlet yapmaya karar vermişti. Haham Kalisher'in Siyon'a dönüş eseri, Eliezer Ben Yehuda'nın İbranice çalışmaları, Siyonizmin peygamberi Moses'in Roma ve Kudüs, Siyonist milliyetçiliği üzerine bir çalışma kitabı, Theodor Herzl'in Yahudi Devleti çalışması, Ahad Ham'ın güncel yazıları ile ideolojik altyapısı oluşturuldu. Yahudi cemaati içerisinde propagandası yapıldı. Rothschild, Sir Moses Montefiore, Natonek, Hirsch ve Theodor Herzl'in faaliyetleri ile uluslararası destek sağlandı. Ve proje 19. yüzyılın sonu itibariyle uygulamaya konuldu. Fakat toprak halksız demekle halksız olmuyordu. O toprakların sahipleri her geçen gün başına gelecekleri daha yoğun hissediyordu. Filistinler'de direniş ruhu filizlenmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz manda yönetimi döneminde göç, iskan ve işgal yoğunlaştı. Filistin halkının da direnişi arttı. Vladimir Ziv Jabotinsky, Filistin Siyonist çatışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde 1923 yılında Filistinli Araplarla Yahudilerin ilişkilerini, Filistin'i kolonileştirmenin felsefi altyapısını, demografik yapıyı değiştirirken yüz yüze kalınacak sorunları analiz ettiği Demir Duvar adlı makalesini yazdı. Jabotinsky makalesine yumuşak bir zeminde, duygusal bir biçimde, alttan alır bir eda ile başladı. Bir makaleye en önemli noktadan başlamak mükemmel bir kuraldır. Ancak bu kez bir girişle ve dahası kişisel bir girişle başlamayı gerekli buluyorum. Ben Arapların düşmanı olarak tanınırım. Onların Filistin'den çıkarılmasını isteyen biri olarak bilinirim. Bu doğru değil. Duygusal olarak Araplara karşı tavrının diğer tüm uluslara karşı duruşuyla aynı olduğunu belirterek devam etti. Bu duruşunu kibar kayıtsızlık olarak isimlendirdi. Konunun başından siyasi tavrını belirleyen iki temel prensibi açıkladı. Bu prensiplerin ilki, Arapları Filistin'den çıkarmak imkansızdır. Fakat bu prensip Yahudilerin Filistin'de çoğunluk olması şartına bağlıdır. İkinci prensip ise Helsinki programında formüle edilen aynı devlette yaşayan ulusların eşit haklara sahip olmasıdır ki Jabotinsky Helsinki programını hazırlayan grubun bir üyesidir. Tavrını netleştirmek, iyi niyetini teyit etmek için bir adım daha ileriye giderek konuyu yemin ederek sürdürdü. Eşit haklar ilkesine aykırı hiçbir şey yapmayacağımıza ve kimseyi kovmaya çalışmayacağımıza dair kendimizi ve torunlarımızı bağlayan bir yemin etmeye hazırım. Barışçıl bir amacı,
barışçıl yollarla gerçekleştirmenin her zaman mümkün olup olmadığı başka bir sorudur. Bu sorunun cevabının Siyonistlerin Araplara karşı tutumuna değil, tamamen Arapların Siyonizme karşı tutumuna bağlı olduğunu ifade ederek girişi bitirdi. Ve sonucu ortaya koyan net, can alıcı bir başlıkla asıl konuya geçti. Gönüllü anlaşma imkansız. Filistinli Araplarla bizim aramızda ne şimdi ne de gelecekte gönüllü bir anlaşma olamaz. Bunu ılımlı Siyonistleri incitmek istediğim için değil, büyük bir inançla söylüyorum. Doğuştan kör olanlar hariç, onların da zarar göreceklerine inanıyorum. Ki onlar Filistinli Arapların, Filistin'i bir Arap ülkesinden Yahudi çoğunluğa sahip bir ülkeye dönüştürmek için gönüllü rızasını almanın tamamen imkansız olduğunu uzun zaman önce anladılar. Jabotinsky, kolonizasyon tarihi üzerine bilgiye sahip olduğu ve sonuçlarının farkında olduğu için böyle düşünüyordu. O, Siyonistleri bir yerleşimci sömürgeci olarak görüyor ve yerel halkın her zaman sömürgecilere karşı direneceğini ve hiçbir zaman sömürgeciliğin yerel halkın rızası ile gerçekleştirilemediğini biliyordu. Başka bir ifadeyle Siyonistler ile Filistinlerin ilişkilerini sömürgeci sömürülen ekseninde değerlendiriyordu. Okuyucularım diğer ülkelerdeki kolonileşme tarihi hakkında genel bir fikre sahiptir. Bildikleri tüm örnekleri göz önünde bulundurmalarını ve yerli halkın rızası ile sürdürülen tek bir kolonizasyon örneği olup olmadığına bakmalarını öneririm. Böyle bir örnek yok. Yerli halklar uygar ya da uygar olmayan, uygar ya da vahşi olmalarına bakılmaksızın sömürgecilere karşı her zaman inatla direnmişlerdir. Bu noktada sömürgecilerin terbiyeli davranıp davranmamalarının bir önemi yoktur. Tarihte haydutlar gibi canavarca davranan sömürgeciler yanında Kuzey Amerika'nın ilk gerçek öncüleri gibi yüksek ahlak sahibi kişiler de vardır. Bunların Kızılderililere zarar vermek istemediklerini, kırlarda her iki halk içinde yer olduğunu düşündüklerini, fakat yine de yerli halkın kötülere karşı olduğu gibi iyi sömürgecilere karşı da aynı vahşetle savaştığını anlatarak Jabotinsky konuyu aşağıdaki gibi bağlar. Uygar olsun ya da olmasın, her yerli halk topraklarını oranın tek efendisinin kendisi olduğu ulusal evi olarak görür ve bu efendiliği her zaman sürdürmek ister. Yerli halk yalnızca yeni efendileri değil, yeni ortakları ya da işbirlikçileri bile kabul etmeyi reddedecektir. Jabotinsky vurucu bir başlıkla doktrinini işlemeye devam eder. Araplar aptal değil. Barış tacirlerimiz Arapların ya gerçek amaçlarımızı gizleyerek kandırılabileceğimiz aptallar olduklarını ya da rüşvet veya kültürel ve ekonomik avantajlar karşılığında Filistin'deki öncelik haklarını bize bırakmaları için yozlaşmış olduklarına bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Jabotinsky, Filistinli Arapların bu konsepte olduklarını kabul etmediğini ifade ediyor. Onlar kültürel olarak bizden 500 yıl gerideler. Ne bizim sabrımıza ne de kararlılığımıza sahipler. Fakat onlar da en az bizim kadar iyi psikologlar. Ve onların zihinleri de bizimki gibi yüzyıllardır süren incelikli mantık oyunlarıyla keskinleştirilmiş durumdadır. Onlara hedeflerimizin masumiyeti hakkında ne istersek onu anlatabiliriz. Onların kafalarını karıştırabilir ve tatlı sözlerle tatlandırarak kabul edilebilir hale getirebiliriz. Ama onlar ne istediğimizi, bizim onların ne istemediklerini bildiğimiz kadar biliyorlar. En azından eski Azteklerin antik Meksika'ya
ve Siyoksların engebeli çayırlara duyduğu içgüdüsel kıskançlığın aynısını Filistin'e karşı hissediyorlar. Vladimir Zivjabotinski bu değerlendirmelerinden sonra Arapların Siyonizmin gerçekleşmesine gönüllü olarak razı olabileceklerini çocuksu bir hayal olarak niteledikten sonra sonucu net olarak ortaya koyuyor. Arap severlerimizin yaptığı gibi Arapların Yahudi sömürgecinin beraberinde getirdiği ahlaki ve maddi kolaylıklar karşılığında Siyonizmin gerçekleşmesine gönüllü olarak razı olacaklarını hayal etmek, bu temelde Arap halkına yönelik bir tür küçümseme içeren çocuksu bir düşüncedir. Bu, alınıp satılabilen yozlaşmış bir güruh olarak gördükleri Arap ırkını küçümsedikleri ve iyi bir demiryolu sistemi için ana yurtlarından vazgeçmeye hazır olduklarını düşündükleri anlamına gelmektedir. Bazı bireysel Araplar rüşvet alabilir. Bu topyekün Arapların hepsinin vatanlarını satacakları anlamına gelmez. Filistin topraklarının İsrail toprağına dönüşmesi noktasında yapabilecekleri en ufak bir şey de olsa Araplar bunu yapmaktan geri durmayacaklardır. Siyonistlerin istediği tek bir şey var. O da Arapların istemediği tek şey. Yahudilerin Filistin'de yavaş yavaş çoğunluk olması. Siyonistler tek bir şeyi istiyor. Yahudi göçü ve Arapların istemediği şey de bu. Yahudi göçüdür. Vladimir Zivjabotinski makalesini "Gönüllü anlaşma mümkün değil. Araplar aptal değil. Tüm yerliler sömürgecilere direniyor. Arap anlayışı, yanlış anlama yok. Demir duvar, Siyonizm ahlakı ve adalet, nihai anlaşma ara başlıkları ile kaleme almıştır. Filistinli Araplara Filistin karşılığında yeterli bir tazminat teklif edemeyeceklerini, bu nedenle herhangi bir gönüllü anlaşmaya varılma olasılığının olmadığını ifade ettikten sonra Jabotinski, bunun ancak demir duvar ile mümkün olduğunu iddia ediyor. Siyonist sömürgecilik ya durdurulmalı ya da yerli halkın iradesine rağmen ilerlemelidir. Bu yalnızca yerli nüfustan bağımsız bir gücün koruması altında, yerli nüfusun kıramayacağı demir duvarın arkasında sürdürülebileceği ve gelişebileceği anlamına gelmektedir. Jabotinski, Siyonistleri iki gruba ayırıyor. Militaristler ve vejeteryanlar. Vejeteryanlar demir duvarı İngiliz askeri gücü olarak görürken, militaristlerin demir duvarın Yahudi askerlerden oluşmasını tercih ettiğini açıklıyor. Makalenin başlangıcındaki yumuşak güç kullanımı perspektifiyle ortaya konan duygusal ve ılımlı açıklamaların, iyi niyet göstergesiyle ifade edilen prensiplerin adım adım sertleştiğini gözlemlemekteyiz. Sonuç olarak açık ve net bir tavırla demir duvar doktrini. Ancak böyle bir anlaşmaya varmanın tek yolu demir duvar. Yani Filistin'de hiçbir Arap baskısına boyun eğmeyecek güçlü bir iktidar. Başka bir ifadeyle gelecekte bir anlaşmaya varmanın tek yolu şu anda bir anlaşma fikrinden vazgeçmektir. Jabotinski'den Netanyahu'ya demir duvar, Filistinlerle mücadelede silahlı kapasite oluşturma, askeri gücü konsolide etme, güç kullanılarak demografik düzeni ve mülkiyet yapısını değiştirmedir. Demir duvarı tesis ettikten sonra karşılıklı görüşmelerde yer alabilirsiniz. Demir duvar, Arapları Siyonistlerle anlaşmaya mecbur bırakacaktır. Yoksa Filistinlerle gönüllü bir anlaşma söz konusu olmayacaktır. Doktrin, Siyonist hareketin Filistinlerle ilişkilerinde daima güçlü bir dayanak noktası olmuştur. Bu gelenek Jabotinski'den Begin'e, ondan Şamir'e, Şamir'den Netanyahu'ya tevarüs etmiştir. Siyonizm içindeki farklı eğilimler,
İsrail devleti kurulduktan sonra değişik siyasi partilere dönüştü. David Ben-Gurion'un temsil ettiği ana akım siyasi anlayış Mapai Partisi olarak örgütlendi. 1968 yılında Ahdod, Havodah ve Rafi hareketleri İşçi Partisi çatısı altında birleşti ve yollarına İşçi Partisi olarak devam etti. İşçi Partisi ilk olarak 1930 yılında Siyonist Sosyalist Parti olarak kuruldu. Eshkol, Golda Meir, Isaac Rabin, Shimon Peres, Ehud Barak, Isaac Herzog İşçi Partisi Genel Başkanlığı yapmış siyasilerdendir. Sağ Ziyonist Siyonizm çizgide olanlar 1948 yılında Begin'in liderliğinde Herut Partisi'ni kurdu. Sağ Ziyonist Herut, Özgür Merkez, Lam ve Gahal partileri 1973 seçimlerinde Likud Partisi çatısı altında ittifak yaptı. Herut Partisi 1988 yılına kadar siyasi hayatına devam etti. 1988 yılında Herut ve Liberal Parti kendilerini lağvederek Likud Partisi'ne katıldı. Menahem Begin, Isaac Shamir, Ariel Sharon, Ehud Barak, Binyamin Netanyahu İşçi Partisi genel başkanlarındandır. 1948 yılından 1977 seçimlerine kadar İşçi Partisi kadroları İsrail hükümetlerini yönetti. İşçi Partisi Aralık 1973 seçimlerini az bir farkla kazandı. 1977 seçimlerinden Likud Partisi büyük bir zaferle çıktı. İşçi Partisi'nin yaklaşık 30 yıllık iktidarına son verdi. 1984 seçimlerinden sonra Likud ve İşçi Partisi ulusal birlik hükümeti kurdu. 1996-1999 yılları arasında Netanyahu başbakanlığında Likud tekrar iktidar oldu. Netanyahu 1949 yılında Tel Aviv'de doğdu. Orta öğrenimi Amerika Birleşik Devletleri'nde gördü. 1967 yılında Amerika'dan döndü ve İsrail ordusuna katıldı. 1973 Yom Kipur Savaşı'nda ön cephede savaştı. 1976-1982 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1984'ten 1988'e kadar İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görev yaptı. 1988 yılında İsrail'e dönen Netanyahu, Likud Partisi listesinden meclise seçildi. Netanyahu 1993 yılında Likud Partisi'nin genel başkanlığına seçildi ve 1996 yılında İsrail Başbakanı seçilinceye kadar muhalefet lideri olarak görev yaptı. 1996 seçimleri Başbakanın halk tarafından seçildiği ilk seçimdi. Netanyahu bu seçimlerin kazanan tarafıydı ve İsrail'in en genç başbakanı oldu. 1996-1999 yılları başbakanlıkta ilk dönem oldu. 2002 yılında Ariel Sharon'un kabinesinde Dışişleri Bakanı oldu. 2003 yılında yine Sharon'un kabinesinde Ekonomi Bakanı oldu. 2009 yılında Netanyahu ikinci kez başbakan seçildi. İkinci başbakanlık dönemi 2021 yılına kadar sürdü. 29 Aralık 2022 tarihinden beri İsrail Başbakanı olarak görevini sürdürmektedir. Netanyahu'nun abisi Yonatan Netanyahu 1976 yılında Entebbe operasyonu sırasında öldürüldü. Netanyahu ülkesinde Bibi lakabıyla anılır. Netanyahu'nun babası tarihçi Benzion Netanyahu, revizyonist Siyonizm taraftarıdır. Vladimir Ziv Jabotinsky'nin yakın çalışma arkadaşıdır. İşçi Partisi Likud mücadelesi İsrail Devleti henüz kurulmadan Jabotinsky ve Ben-Gurion arasında müşahhaslaşarak başladı ve halen de devam etmektedir. Ben-Gurion'un Jabotinsky'ye tepkisi nefret boyutuna ulaşmıştı. Ben-Gurion, Jabotinsky'yi Vladimir Hitler olarak çağırıyordu. Yahudi inancında Zeytin Dağı'na defnedilmek kutsal sayılır. Siyonist rejimde önceden vefat etmiş olan Siyonist liderlerin ve ideolojik öneme sahip kişilerin naaşlarını Kudüs'e
Zeytin Dağı'na taşımayı önemser. Doktor, yazar, Siyonist aktivist ve Hibat Ziyon hareketinin kurucu lideri Leib Leon Pinsker'in naaşı 1934 yılında Yahudi devletinin ruhani babası, Siyonist hareketin kurucusu, diplomasi cambazı Theodor Herzl'in naaşı 1949 yılında, Yahudi aydınlanması Haskalah hareketinin öncülerinden İbranice aşığı Peretz Smolenski'nin naaşı 1952 yılında, Yahudi filozof, sosyalist, Siyonizmin ve komünizmin peygamberi Moses Hess'in naaşı 1961 yılında. Revizyonist Siyonizm hareketinin Siyon Katır Alayı ve Yahudi Lejyonu'nun kurucusu, ideolog, gazeteci, yazar, edebiyatçı, hatip, muhalif ruhlu militan Vladimir Ziv Jabotinsky'nin naaşı ise 1964 yılında Kudüs'e, Zeytin Dağı'na taşınmıştır. Bu naaşların birçoğu David Ben Gurion'un başbakanlığı dönemlerinde gerçekleşmiştir. Ancak Ben Gurion, siyasi muhalifi Jabotinsky'nin naaşının taşınmasına itiraz etmiştir. Mizahi Partisi'nden Moruk 1951 yılında David Ben Gurion'a Jabotinsky'nin kemiklerinin İsrail'e getirilmesini teklif ettiğinde ülkenin ölü kemiklere değil, yaşayan Yahudilere ihtiyacı var cevabını vermiştir. Jabotinsky'nin naaşının taşınması için Ben Gurion'un başbakanlığı bırakması beklenecektir. Ben Gurion en çok revizyonist hareketin karizmatik kurucusu ve lideri Jabotinsky'den nefret ediyordu. Ben Gurion, Tel Aviv'deki bir halk toplantısında Jabotinsky'nin Rusça adı olan Vladimir'i de anımsatarak ona Vladimir Hitler diye hitap etti. Ben Gurion'un kaleme aldığı bir polemik broşürünün bölümlerinden birinin başlığı Jabotinsky Hitler'in izinde idi. Ancak en şaşırtıcı olanı Ben Gurion'un Jabotinsky'nin ölümünden sonra da ondan nefret etmesiydi. Ben Gurion, Jabotinsky'nin kemiklerine bile tahammül edemedi. Netanyahu 2008 yılında muhalefet lideri ve Likud Partisi Genel Başkanı olarak Yasama Meclisi'nin yaz tatili sırasında meclise düzenlenen özel bir oturumda hükümeti Jabotinsky'yi ders kitaplarından çıkarmakla eleştirdi. Hükümet Ziv Jabotinsky'yi okul ders kitaplarından çıkardı ve onun yerine Nakba'yı ekledi. İsrail'de 2005 yılından beri resmi olarak Jabotinsky'yi anma günü düzenleniyor. Netanyahu 2017 yılındaki kutlamada şunları söyledi. Rafımda Jabotinsky'nin eserleri var ve bunları sık sık okuyorum. Ayrıca Jabotinsky'nin kılıcını ofisinde bulundurduğuna da dikkatleri çekti. Netanyahu, dünyada son yıllarda yaygınlaşan, insan hakları ve hukukun devre dışı bırakıldığı güvenlikçi politikalar izliyor ve siyasetine de milliyetçi söylemler hakim. Netanyahu çizgisi, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşimin yayılmasını destekliyor. Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistin varlığını yok etmeyi ve buraları ilhak etmeyi planlıyor. Netanyahu bölgesel olarak İran'a ve özellikle İran'ın nükleer faaliyetlerine odaklanırken yerelde odak noktası olarak Hamas, Hizbullah ve Fetih Hareketi. İran'ın Hamas ve Hizbullah gibi gruplara verdiği desteğin demir duvarı zayıflattığı kanaatindedir. Benjamin Netanyahu, Likud'un lideri seçildiği 1993 yılında Milletler Arasında Bir Yer, İsrail ve Dünya adlı bir kitap yayınladı. Toprağı Araplardan alanların Yahudiler olmadığını, Yahudilerden Arapların aldığını göstermeye çalıştı. Netanyahu, İsrail'in Arap dünyasıyla ilişkilerini kalıcı bir çatışma, hiç bitmeyen bir çatışma olarak görüyordu.
Işığın güçleriyle karanlığın güçleri arasında devam eden bir mücadele olarak tasvir ediyordu. Netanyahu 1996 yılında açıkça şunu ifade etti: güç barışın şartıdır. Yalnızca güçlü bir caydırıcılık profili barışı koruyabilir ve istikrara kavuşturabilir. Bu Jabotinsky'nin demir duvar doktrininin ta kendisidir. Benjamin Netanyahu henüz Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından birkaç ay önce 2023 yılı anma töreninde de şunları söyledi. Jabotinsky'nin yazılarında demir duvar ifadesinin yer almasından 100 yıl sonra bu ilkeleri başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz diyorum. Çünkü düşmanlarımıza karşı güçlü bir demir duvar olarak durma ihtiyacı sağdan ve soldan tüm İsrail hükümetleri tarafından benimsenmiştir. Bize zarar vermek isteyenlere karşı savunma ve saldırı araçları geliştiriyoruz. Ve size kesin olarak şunu söyleyebilirim ki bu kimseler aramızda şu ya da bu kamp ayrımı yapmıyorlar. Her kim bize bir ya da birden fazla cephede zarar vermeye çalışırsa bedelini ödeyeceğini bilmelidir. İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarına tavizsiz bir güçle karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ve sınırlarımızda, Gazze'de, Yahudiye ve Samiriye'de, Suriye'de ve Lübnan'da terör cepheleri oluşturma çabalarına karşı kararlı bir şekilde duracağız. 7 Ekim Hamas saldırısından sonra Siyonist İsrail Devleti ve Netanyahu arkasına başta Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere olmak üzere batılı ülkelerin çoğunun maddi ve manevi desteğini alarak insan hakları, uluslararası hukuk, kanun ve kural dinlemeden kadın, çocuk, yaşlı, hasta, hastane, okul, ibadethane demeden insanlık onurunu zedeleyerek katliam ve soykırım faaliyetlerine girişti. Gelinen durum apartheid rejimini aratır hale geldi. İsrail, sivil asker ayrımı gözetmeksizin saldırılarını sürdürmektedir. Gazze'liler askeri yaşam koşullarını kaybetmiş durumda. Açlık, kıtlık, hastalık yaygınlaşmış. Su yok, elektrik yok. İlaç ve tıbbi ekipman eksik. Altyapı yok olmuş. 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edilmiş. 700 binden fazla çocuk ve 50 bin hamile kadın ilaca bağımlı, kronik hasta. İnsanlar yemek yapmak için ot toplar vaziyette. Stratejik bir plan çerçevesinde Gazze'nin boşaltılıp Sina Yarımadası'na taşınması projesi İsrail'de yaklaşık 20 yıldır tartışılmaktadır. Mısır medyası ismini 2004 ile 2006 yılları arasında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yapmış olan emekli tümgeneral Giora Eliant'tan alan Eyland planı noktasında analiz yapmaktadır. Yine 24 Ekim'de İsrail İstihbarat Bakanı Gilad'dan sızdırılan bir belge, Gazze için savaş sonrası kalıcı bir çözümün Filistinlerin Mısır'ın Sina kentine nakledilmesini de içermesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. İsrailli Kalkalist haber sitesinin ele geçirdiği belgeye göre hamle 3 adımı içerecek. Sina'da çadır kentler kurmak, insani koridor oluşturmak ve yeni mülteciler için Kuzey Sina'da şehirler inşa etmek. Ayrıca Filistinlerin geri dönmesini engellemek için Mısır'da İsrail'in sınırının güneyinde kilometrelerce genişliğinde steril bir bölge tesis etmek. Benjamin Netanyahu politik yaşamında güvenlikçi ve milliyetçi dil kullandı. Siyasi kariyerini İsrail halkının güvenliğini koruma üzerine kurdu. Hocası Vladimir Ziv Jabotinsky'nin demir duvar doktrinini 100 yıl sonra güncelleyerek milenyuma taşıdı. 35 yıllık siyasi hayatında Filistinlere karşı sertlik yanlısı bir politika izledi. Nükleer İran'a karşı koyan bir lider imajı çizdi. Fakat 7 Ekim Netanyahu'nun tüm kutsallarını yıktı.
en fazla önem verdiği noktadan darbe aldı. Askeri caydırıcılık. 7 Ekim'den sonra uyguladığı politikalarda gün geçtikçe ulusal ve uluslararası desteğini ve dostlarını kaybetmektedir. Siyonist rejimin 100 yıldır uyguladığı demir duvar politikaları, İsrail'in güvenliğini sağlayamadığı gibi bölgesel istikrarsızlık ve şiddet de sürekli tırmanmaktadır. Şiddet sarmalı bölgenin kaderi haline gelmiştir. Bölgenin huzuru, barış ve güven tesis etmekten geçmektedir. Hem Filistinler, hem İsrailler, hem de bölge ve uluslararası camia için ideal çözüm, 1967 sınırlarının esas alındığı iki devletli çözümdür.